Dünyanın gelmiş geçmiş en gizemli kitabı. Barnabas İncili. Peki bu kitap neden saklandı? İçinde yazılanlar Hristiyanlık tarihini baştan yazdıracak kadar büyük mü yoksa? Peki bu kitabı görenler neden öldü? Birazdan bu videoda akıl almaz şeyler duyacaksınız. Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den İsrail'e, İsrail'den Vatikan'a kadar heyecan ve sır dolu bir yolculuğa hazır olun. Hazırsanız başlayalım. İnsanlık tarihi boyunca Yüce Allah, insanlara rehberlik etmek üzere sayısız peygamber gönderdi. Her bir peygamberin hayatı ve yaşadığı olaylar günümüzün insanlarını bile derin düşüncelere sevk eden sırlarla dolu. Bu peygamberlerden biri de hiç şüphesiz Hz. İsa'dır. Hz. İsa'nın doğumu, mucizelerle dolu yaşamı ve göğe yükselişi insanlık tarihine derin izler bırakmıştır. Birçok zulüm karşısında dimdik duran Hz. İsa, ilahi bir misyonla insanlara yol göstermiş ve yüzyıllardır merak uyandıran, düşündüren bir hayat sürmüştür. Hz. İsa'nın yaşamı mucizelerle bezeli bir serüven gibi. Daha doğmadan önce annesi Hz. Meryem'e Cebrail meleği tarafından doğacağı müjdesi verilmişti. Hz. Meryem, mucizevi bir şekilde oğlunu dünyaya getirdiğinde dünya bambaşka bir çağın eşiğine geldi. Hz. İsa Allah'ın mucizelerini göstermeye başladığında halk ona hem büyük bir hayranlık hem de derin bir şüpheyle yaklaşmıştı. Kimileri onun bir elçi olduğunu kabul ederken Yahudi din adamları onun mesajlarını tehdit olarak gördüler ve onu susturmak için bir komplo hazırladılar. Hz. İsa'nın son anları ise adeta insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden birini içeriyor. Yahudi liderler onu çarmıha germek istediler. Ancak Allah'ın korumasıyla Hz. İsa çarmıha gerilmekten kurtuldu ve mucizevi bir şekilde göğe yükseltildi. İşte bu yükseliş Hz. İsa'nın takipçileri için bir dönüm noktası olmuştu. Ancak Yahudilerin zulmü ve baskısı Hz. İsa'ya inananlar üzerinde devam etti. Tam da bu noktada Hz. İsa'nın öğretileri havariler tarafından taşınmaya ve korunmaya çalışıldı. İşte bu havarilerden biri de Aziz Barnabas'tı. Barnabas, Hz. İsa'nın yakın takipçisiydi ve onun mesajını en doğru şekilde yayanlardan biriydi. Ancak Barnabas'ın önemi yalnızca Hz. İsa'nın bir havarisi olmasıyla sınırlı değil. Onun adıyla anılan bir İncil'in varlığı. Tarihin en gizemli kitaplarından biri olarak bilinen Barnabas İncil'idir. Hz. İsa'nın hayatını ve ona indirilen kitabı çoğumuz zaten biliyoruz. O yüzden hayatı üzerinde çok fazla durmadan videonun ana konusu olan Barnabas İncil'i ve akıl almaz hikayesini ele alacağız. Ancak önce bunu anlamak için Aziz Barnabas'ın kim olduğunu ve Barnabas İncil'inin hikayesine gitmemiz gerekiyor.
Başlangıçta sıradan bir balıkçı olan Aziz Barnabas, zamanla Hristiyanlık dünyasının en önemli figürlerinden biri haline geldi. Onun hikayesi hem inançları uğruna yaptığı fedakarlıklarla hem de yaydığı öğretilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki kimdi bu Barnabas ve neden Hristiyanlık tarihine bu kadar derin izler bıraktı? Gelin şimdi hep beraber onun hayatına değinelim. Barnabas, gerçek adıyla Yusuf, Kıbrıs'ta doğmuş Yahudi asıllı bir kişiydi. Hristiyanlık öncesi dönemde tek ilah inancına bağlı olan Barnabas, yeni doğan Hristiyanlık dinine katılmadan önce bir Leviydi. Yani tapınakta hizmet eden bir sınıftandı. Ancak onu farklı kılan Hz. İsa'nın öğretilerini ilk kabul edenlerden biri olması ve Hz. İsa'ya gelen gerçek ve bozulmamış İncil'i kaleme alan kişi olmasıydı. Barnabas hikayesindeki en büyük sır ise belki de yıllardır tartışılan Barnabas İncil'inde gizli. Bu İncil Hristiyanlık dünyasında yüzyıllardır konuşulan ama bir türlü açığa çıkmayan bir sır taşıyor. İddiaya göre bu kitapta Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelediği ve Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak değil, örnek bir insan ve Allah'ın elçisi olduğunu belirtiyor. İşte tam da bu yüzden Barnabas İncil'i uzun yıllar boyunca yok edilmeye çalışıldı ve tarihten silinmek istendi. Ama bir şekilde bu sır hiç yok olmadı. Yüzyıllar boyunca insanlar bu İncil'in peşine düştü. Peki neden? İzlemeye devam edin. İşte olaylar burada başlıyor. Yıl 1983. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı bir mevkide köylüler bir mağarada adeta bir yeraltı şehri bulurlar. Açtıkları bir lahitin içinde bir mumya, yanında ise büyük boy bir kitapla karşılaşırlar. Bulunan bu gizemli kitap bir uzman tarafından okunan bir sayfada ise şu ifade yer almaktadır. Ben Kıbrıslı Barnabas. Bu benim semavi yılla 48. yılda yazdığım 4. İncil nüshasıdır. Bu vahyi sadık olan Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa'ya vahyidir. Aramice yazılmış bu kitap 1984 yılının Eylül ayında İstanbul'a getirilmesi için köylülerle belirli bir ücret karşılığında anlaşmaya varıldı. Amaç Barnabas İncil'ini İstanbul'a ulaştığında Hamza Hocagil tarafından tercüme edilmesi, orijinaline sadık bir kopyasının basılması ve ardından nüshanın Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler bölümünde sergilenmesiydi. Ancak Ekim 1984'te yapılan bir ihbar sonucunda bu değerli İncil'e el konuldu ve proje yarım kaldı. İncil nüshası birkaç yıl sonra Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde tutulduktan sonra Ankara'ya sevk edildi. Bu süreçten sonra Genelkurmay karargahına alındı. Genelkurmay'ın Hamza Hocagil'e sayfaları tercüme ettirirken Hocagil şu yazıyı okur. Bu kitabı 4 nüsha halinde yazıyorum. Bu, Hz. İsa'nın vahiy katibi olan Aziz Barnabas tarafından yazılan ve 2000 yıldır kayıp olan gerçek İncil'di. En önemlisi de içinde otantik İncil'in diğer 3 nüshasının nerede olduğunu belirtiyor. İncil'lerin biri İsrail'de, diğeri Arabistan Yarımadası'nda, diğeri ise Kuzey Irak'taydı. Hamza Hocagil'in iddialarına göre Barnabas İncil'inin son sayfalarında Hz. Davud'un kendi eliyle yazdığı Aramca Zebur ve Hz. Harun'un bakır levhalara yazdığı 10 emrin nerede olduğuna ilişkin bilgiler de vardı. Hamza Hocagil bunun üzerine diğer 3 nüshanın peşine düşer ve 2 tanesini bulur. Bunlardan biri İsrail'dedir.
Hamza Hocagil bir Alman firmasının sponsorluğunda konuyu dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Rabin'in torunu Victoria Rabin'e ulaştırır. Ve Victoria Rabin'in girişimleri sayesinde bu nüsha bulunur. Ve iddialara göre Victoria Rabin içinde yazılanları gördükten sonra Müslüman olur. Tevrat ve Zebur'a ulaşabileceğini umarak kazı çalışmalarına devam eder. Fakat tam o sırada bir Etiyopyalı tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra İsrail devleti nüshaya el koyar ve Vatikan'la pazarlık yapmaya başlar. Vatikan bu nüshayı incelemek üzere Kardinal Mario'yu gönderir. Ancak bir süre sonra o da şüpheli bir şekilde ölü bulunur. ...1996 yılında bir grup Kıbrıs'ta bulunan Aziz Barnabas mezarlığını soyuyor iddialara göre. Ve bu olaya bir gazeteci de şahit oluyor. Bu kişilerin kim olduklarını ve orada ne aradıklarını öğrenince bu işin gerçeğini öğrenmek istiyor. Fakat bu mezar soygunundan yalnızca 4 ay sonra bu gazeteci de hayatını kaybediyor. Bu İncil 2009 yılı Şubat ayına kadar Genelkurmay Karargahı'nda korunmaktaydı. Sonrası ise adeta sırra kadem bastı.